Zihinleri zorlayan paradokslar, Yalancı ve Theseus'un gemi paradoksları. Konuya başlamadan önce paradoks nedir onu öğrenelim. Paradoks, mantık kurallarına aykırı gibi görünen veya çelişkili bir durumu ifade eden bir terimdir. Paradokslar, düşünce deneyleri veya mantıksal çıkarımlar yoluyla ortaya çıkabilirler. Yalancı paradoksu veya Epimenides paradoksu. Bu paradoks bir ifadenin içinde kendisiyle çelişen bir durumu ifade eden klasik bir mantık paradokstur. Genellikle bu cümle yanlıştır veya Epimenides'in bütün Giritliler yalancıdır ifadesi kullanılarak ifade edilir. Ancak bu ifade hem doğru hem de yanlış olamaz. Bu durum paradoksal bir çelişki oluşturur. Daha ayrıntılı bir açıklama için şu adımları düşünelim. Epimenides bir Giritli idi. Tüm Giritliler yalancıdır. 1. Bu cümleyi doğru kabul edersek, kendisi de Giritli olan Epimenides'in yalancı olması gerekir. Eğer Epimenides yalancıysa, tüm söyledikleri gibi tüm Giritliler yalancıdır önermesinin de yanlış olması gerekir. Doğru söylediğine inanırsak, yalan söylediğini anlıyoruz. Önermenin hem doğru hem yanlış olduğu sonucu çıkar. 2. Eğer tüm Giritliler yalancıdır önermesi yanlış kabul edersek, kendisi de Giritli olan Epimenides'in doğru söylüyor olması gerekir. Şu halde tüm Giritliler yalancıdır önermesi doğru olmalıdır. Yine çelişkili bir sonuç çıkar. Bir önerme hem doğru hem yanlış olamaz sonuç olarak. Bu paradoks, bir ifadenin doğruluğunu ya da yanlışlığını belirlemenin imkansız olduğu bir durumu temsil eder. Matematikte ve mantıkta kurulan bir sistemin içinde, bu tür kendini referans alan ifadelerle karşılaşıldığında bu paradoks ortaya çıkabilir. Yani, bu cümle yanlıştır veya bütün Giritliler yalancıdır ifadesi, kendini doğrulamaya ya da yalanlamaya çalıştığı için çelişkili bir durum yaratır. Theseus'un gemi paradoksu, Yunan efsanesine göre Atina'nın efsanevi kurucusu Theseus, Girit adasındaki Minotaur'u tek başına öldürüp bir gemiyle eve dönmüştü. Bu kahramanca zaferi onurlandırmak için Atinalılar 1000 yıl boyunca gemiyi titizlikle limanda tuttular ve her yıl Theseus'un yolculuğunu tekrarladılar. Theseus'un gemisi yıllar içinde bakım yapıldıkça tahtaları birer birer değiştirildi. Öyle ki bir gün geminin değiştirilmedik hiçbir parçası kalmadı. Soru 1. Bu durumda gemi hala Theseus'un gemisi sayılır mı? Yoksa başka bir gemi haline mi geldi? Sorun 2. Eğer bu değiştirilen parçalar biriktirilip başka bir gemi yapılırsa, hangisi Theseus'un gemisi olarak kabul edilebilir? Felsefi tartışmalara göre bu durum özdeşlik sorununu ortaya koyar. Eğer bir nesnenin özdeşliği, onu oluşturan parçaların aynılığına dayanıyorsa, Theseus'un gemisi zaman içinde tamamen farklı bir nesne olmuş olabilir. Sonuç olarak bu paradoks, değişim ve bütünlük arasındaki ince çizgiyi sorgulamamıza neden olurken, aynı zamanda zamanın etkisi altında nasıl değişen nesnelerin özdeşliğiyle başa çıkma zorluğunu gösterir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos.